arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 222 yıl önce yapılmış olan Safranbolu Tarihi Saat Kulesi'ni gezeceğiz. Bu saat kulesinin özelliğinden biri Türkiye'nin tek çıkılabilen saat kulesi olması. Şimdi yukarı çıkacağız ve İsmail amcadan saat kulesinin hikayesini dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz Safranbolu'da saatimize. Saatimizin sahibi Sadat Adam İzzet Paşa. Demirler Şahsı İzzet Mehmet Paşa Camisi'nden bahsediyorum. 1796'da İzzet Paşa Camii yapmış ve 3. Selim dönemi Sadat Adam kendisi. Safranbolular sizlere bir saat hediye edeceğim, evinize ve cebinize diyerek 1797'de bu kule, bu saati İzzet Paşa yaptırmış. Çarın arka kısmında bir tarihi var ama bu da arşiv kayıtı, arşiv belgesidir. Sadrazam İzzet Mehmet Paşa ve 1797 222'lik saat. Ne demişti İzzet Paşa'mız? Evinize ve cebinize saat vereceğim. Tabi o yıllarda Safranbolu bir mahalle olduğu için saatinde ne olduğu bilmeyen halkımız saat bekler olmuşlar. Bakmışlar ki saat filan veren yok. Dönem içinde paşamıza gitmişler, bir sözden bari saat verecektiniz. Duymuyor musunuz? Saatine göre vuruşunu yaptı, evinde saat oldu. Neydi? Sesiyle. Bağlara gidin, tarlaya gidin çünkü Safranbolu geçmişte 40-50 yıl iki uygulamamız vardı, kışlık yazlık diye. Eski şahitlerin kısmımız, kışlık yerimiz, saatimiz vuruyor ama evinde saat oluyor. Bahar geldiğinde bağlara taşıtıyoruz. Orada bizim 300-500 bin metre büyük parçalılar sebze, meyve, tarım, hayvancılık yapmak için bu ses oradan duyuluyor ama cebinde saat yok. Bu ses gitmesi saat oluyor ve cebinde saat oluyor. Ama paşamıza sözü değdi, sizlere saat vereceğim olduğu için dönem içinde paşamıza gitmişler, saat verecektiniz. Duymuyor musunuz? Vurdu, sesi geldi, evinde saat oldu. Bağlara gidin, tarlaya gidin, nereye giderseniz gidin, vurdu, cebinde saat yok, sesi geldi, saat oldu. Anlamışlar ki bir saat özelliği, görüntü değil, sesi. O nedenle kale dediğimiz zemin 12 metre yükseklik, 8 tane pencere, her yarım saatte saatine göre vuruş yapıyor ama Safranbolular görüntüsüne değil, sesine saklıyor. Şu gördüğünüz parça ayar yapmadı. Bunlar demir aksamlı olduğu için sıcaktan veya soğuktan genleşmeden ileri geri durma o saatlerde. O zaman buradan ayar yapıyoruz. Kulenin dışına ayarlamış oluyoruz. Bunun dışında saat var, halkımız görmüyor. Bu gördüğünüz genel bakım söküm anahtarı. Ben yıl işte yağlıyorum, bakım yapıyorum. Zaman göre genel bakım gerekiyor. O zaman bunları söküyoruz. Benzinle fırçalarını güzel temizledikten sonra tekrar monte edip yağlıyorsunuz. Bu da 222 yıllık bakımla ilgili anahtar. Bu da kurma kolu. İnerken görürsünüz aşağıya doğrudan ağırlıklar var. 109-60 kilo. 109 kilo olması biraz sonra saat yarıma geldiğinde, 3'e geldiğinde saatine göre vuruş yapıyor. Oradaki balcızı kaldırıyor. 109 kilo saati çalışan 60 kilo. Evlerimizde bu saat veya zincirle çalışan camilerde falan saatler görüyoruz. Ne yapıyoruz? Zinciri çekiyoruz. Anahtarı var, kuruyoruz. Ama bu ağır olucu kaldıraç göre yapıyor. Şu boşlukları sonuna kadar doldurduğumuzda önümüzdeki pazara kadar gelmiyoruz, bir hafta çalışıyor. Evet, ben şimdi sembolik olaraktan saatimizi kuruyorum. Esasında kurulmuş ama sembolik yapacağım. Bu şekilde 16 defa çevirmemiz gerekir. Çevirdik diyelim ve önümüzdeki pazara kadar gelmiyoruz, bir hafta çalışıyor. Günümüzdeki duvar saati, masa saati, kolumuzdaki saatleri pil takmakla günümüz saatleri bir sene çalışıyor. Saatimiz bir hafta çalışıyor. İzzet Paşa'nın saati de İngiltere'den getirmiş. London İngiliz yapısıdır. 1797 yılında İngiltere'ye sipariş verilmiş. Böyle bir kule yaparak böyle bir eserde İzzet Paşa bizlere armağan etmiş. Ve bizden önceki büyüklerimiz bu saate sahip çıkarak 1965'lere kadar gitmişler.
O yıllar benim ortak çalıştığım Rıfat John Constant'ın yaşlı olduğu için bunu bana öğretti. Sen buna devam et oldu. Ben de bu ustamdan aldığım saati 54 yıldır devamlı sağlıyorum. Ama saatin üzeri sesinde olmasından, tipani kar yağması, sağanak yağmur yağması zaman içinde aşağı çürüttü. Kültür Bakanlığı ile ilgili olan bu sene 1980 yılında oturum yaptım. 98'de başlandı ve 2007'den sonra sizlere açıldı. Tabii ki bizlere emanet olan bu eserlere birimiz sahip çıksın ki devamlı sağlansın. Gördüğünüz gibi ben daha ileri giderek bu düzenlemeden sonra turizmi açtırmaya neden oldum. Bugün yurt dışından misafirlerimiz ve yurt dışından da diğer misafir geliyor. Bizlere bu eserde korunması, tanıtması düşüyor diyoruz ama koruyamıyoruz. Ülkemizde arşiv kayıtlarında 100 tane saat kulesi var. 20'ye yakın kayıtı var, kendi yok veya bakımsız. O nedenle Safranbolu Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi hocaları bu saate dikkat aldılar. Geçtiğimiz 2010 yılının 21 Mart 22'sinde ilk defa hakeminde saatlerle sempozyum yapıldı. Dönemlere göre su saati, kum saati, güneş saati, kule saatlerinin kayıt alındı. Ülkemizin en yaşlı saati Safranbolu saati ve çıkılabilen de Safranbolu saati olduğu için saatlerle ilgili sempozyum müzenin konferans yapıldı. 120'nin üzerinde profesör hocalarımız 15'er dakikayla slide göstererek saatlerin tanıtım yaptılar. Ve ülkemizdeki 100 tane saatin içinden 15 tane de seçim yapıldı. Maketleri, montaj yerleştirildi. Kim tarafından yapılmış, hangi yıllarda yapılmış ve ülkemin nereye ait olduğu yazılarla konuldu. Kültür Bakanı da açılışını yaptı. Maketleri görenler, bizde saat var ama çalışmayan edenler saatlere de elektrik, dijital takıldı. Bizim saati dışındaki saatlere çıkılmayan yeri yok çünkü ancak ustasına bir yeri var. Bence de doğru oldu, hiç değilse çalışan saat oldu. Dünya ülkemize geliyor, tarihi, kültürü, coğrafya ülkedeyiz ama içinde olduğumuzdan bu değerden farkında olamıyoruz. Ülkemiz toprakları bizlere emanet bırakın büyüklerimizden. Buna da emanet. Ne yapacağız? Halk olarak bizler sahip çıkacağız. Araştırma yaptım. Bizim saate sahip çıkan esnaflar kendi arasında olmuş. Çarşıda esnaf, dükkanı iş olan Nur Usta, Hakkı Usta, Rıfat Usta. Ben de aynı zamanda esnaflığım devam ediyor. Fakat misafirlerimiz eğitimin, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite birleştirerek çırak bulamıyoruz. Bu bakımdan da bu bazı sıkıntılar şu anda maalesef olmakta. Özelliği öncelikle Bartın Limanı yakın olmasından Safranbolu Ticaret Merkezi, diğeri de Karadeniz'den kalkan vatandaşlarımız Kastamonu, Safranbolu, Bolu, İstanbul, Ankara'ya giden İpek yolu için Safranbolu büyük bir fark, bir İstanbul geçmişti. O nedenle eski şehirlerin kısmında 12 tane cami. İkisi Sadrazam Camisi, 1661'lerde yapılan Köprü Mehmet Paşa Camisi ve 1796'da saatimiz sahibi İzzet Mehmet Paşa Camisi ve 19. yüzyılda yapılmış güneş saatimiz. 1322 halen de açık olan eski camimiz ve diğerleri.